Arya ile ilgili küçük ama aşırı tatlı bir Martin bağlantısı göstereceğim. Arya, Braavos'ta sınav için bir sigortacıyı öldürüyor ya. Peki ya bu suikastın arkasındaki kişi Arya'yı Braavos'a getiren kaptansa? Ve en güzeli, Arya bunu yaparken kimin için yaptığını bilmiyor görünüyor. Bu yeni ve taze bir kuram arkadaşlar. Eski forumda Sakura mahlasıyla yazan arkadaşıma aittir. Kaynak olarak bağlantı adresini bıraktım. İncelemek isteyen olursa bakabilir. Tabii kanala üye olmayı, yorum yapmayı ve videoyu paylaşmayı da lütfen unutmayın. Bu kanal tek başına bunlar olmadan büyüyemez. Biz üreticiler de biliyorsunuz sizin destekleriniz olmadan devam etmeyi anlamsız buluyoruz. Şimdi başlayalım. Kuramın tek cümle özeti şu aslında. Ejderhaların Dansı kitabında sınav amacıyla Arya'ya öldürtülen o sigortacıyı hatırlıyorsunuz. Nazik adam ve Arya konuşmasını anlıyoruz ki denizde ticaret yapan tüccarlardan biri ölmesini istemiş. Ve bu kişi büyük ihtimalle Titan'ın kızı gemisinin kaptanı Tarnesio Teris. Şimdi hızlıca bir hatırlayalım mı? Arya kaptanı nereden tanıyordu? Arya Braavos'a ilk kez giderken bir gemiye biniyor. Titan'ın kızı. Zaten birkaç video önce onlardan tekrar bahsettiğim Kur'an videom olmuştu. Yani tekrar göreceğimizi ifade etmişim orada. Neyse Arya tuz çukurundan suya gitmek için gemi ararken bu adamla karşılaşır ve ikonik o sahne gerçekleşir. Karşılıklı sözler söylenir falan. Valar Morghulis. Valar Dohaeris. Tanışmaları çok tesadüfi gözüküyor. Yani bu kaptan Arya'nın hayatında rastgele bir Braavos da değil aslında. Arya'nın zihninde bir yeri var ve gemide geçirdiği süre zarfında Arya denizcilerden pek bir hoşlanmış. Yani aslında iyi yanıları var onlarla. Neticede Arya sikkeyi verdiği anda adam durumu anladı. Sikkenin kimlere ait olduğunu ve Arya'nın aslında ne kadar kıymetli olabileceğini de muhtemelen. Bu da onun son görüşü. Şimdi sigortacı suikastını yüzsüz zamlar yapıyor ama azmettiren kim? Arkadaşım Sakura'nın iddiasına göre Arya'yı Braavos'a getiren kaptan. Şimdi bunun için kanıtlara geçelim. Şimdi ilk kanıtımız zaman çizgisi. Olayın gizli bağlantı kısmı 4. kitaptaki Brienne bölümünde çıkıyor. Maidenpool'da bir sürü gemi demirlenmiş durumda. Ama Martin özellikle şunu yazıyor. Titan'ın kızı demir alıyor. Yarım düzine gemi demir atmış haldeydi ancak Titan'ın kızı adlı kadırga akşam gergitini yakalamak için halatlarını çözüyordu. Ve aynı gece Brienne fırtına ile uyanıyor, aklına da o Braavos gemisi geliyor. Vahşi bir geceydi. Rüzgar kulenin etrafında uğulduyordu. Brienne uzaktan gelen gök gürültüsünün sudan yankılanan sesini duydu ve akşam gergitinde denize açılan Braavos gemisini düşündü. Yani Martin resmen şunu yapıyor. Bak bu gemi fırtınaya çıkıyor. Bunu sakın unutma. Normalde geçip gidilecek bir ayrıntı ama sonraki kitapla yan yana okuyunca aha diyorsunuz. Şimdi tekrar 5. kitaba dönelim. Arya yüz adam olmak için eğitime başlıyor ve sonunda kalfalık sınavı için bir sigortacıyı öldürmesi için vazifelendiriliyor. Tabii bizim kız hedefini izlerken zalim biri olduğunu falan karar veriyor ve sigortacının yaptığı işi anlamaya çalışırken nazik adam daha fazla bilgi veriyor. Adamlar ona altın ve gümüş ödüyor ama yaşlı adam onlara sadece kağıt veriyor. Bu adamlar aptal mı? Birkaçı aptal olabilir. Çoğu sadece ihtiyatlı. Kimi onu kandırdığını düşünüyor ama yaşlı adam kolayca kandırılacak biri değil. Ama adamlara ne satıyor? Onlara sigorta senedi yazıyor. Adamların gemileri bir fırtınada kaybolacak ya da korsanlar tarafından ele geçirilecek olursa yaşlı adam geminin ve geminin içindeki her şeyin bedelini ödeyeceğine dair güvence veriyor. Bu bir çeşit bahis mi? Bir çeşit. Bütün kaptanların kaybetmeyi umduğu bir bahis. Evet ama kazanırlarsa gemilerini kaybediyorlar. Genelde hayatlarında. Denizler tehlikelidir. En tehlikeli oldukları zaman sonbahardır. Denizde boğulan birçok kaptan çocuklarının ve dul karısının zorda kalmayacağını bilerek Braavos'ta imzaladığı sigorta senedinden küçük bir teselli almıştır şüphesiz. Nazik adamın dudaklarından yüzünde bir gülümseme geçti. Lakin böyle bir sigorta senedi yazmak başka şey. Sigortanın yükümlülüğünü yerine getirmek bambaşka bir şey. Şu söze dikkat edin. Nazik adam, denizler tehlikelidir, en tehlikeli oldukları zaman sonbahardır diyor.
Yani 4. kitapta sonbahar fırtınasını zaten görüyoruz. Ve Titan'ın kızı o gece denize çıkıyor ki Brienne bize bilhassa bu gemiyi hatırlatıyor. Haliyle Hope otomatikman bu olan biten nazik adamın sözleriyle ve sigortacı meselesiyle bağlantılı hale geliyor. Şimdi Arya doğal olarak merak ediyor. Kim bu? Kim Doğati de bu adamın ölmesini istedi? Biliyorsunuz bizim kızın tabiatı meraklıdır, sormadan duramaz. Nazik adam ise adını vermek istemiyor ve Arya'ya net bir çizgi çekiyor. Senin işin değil diyerek geçiştiriyor. Kedi anladı. Kaptanlardan biri yaşlı adamdan nefret ediyor olmalı. Kaptanlardan biri siyahın ve beyazın evine gelip yaşlı adamın ölmesi için dua etti. Kedi bunu hangi kaptanın yaptığını merak etti ama nazik adam ona söylemedi. Bakın bu önemli. Eğer bu kaptan Arya'nın hiç tanımadığı rastgele bir adam olsaydı, adının söylenmesinin Arya açısından hiçbir duygusal etkisi yok. Yani şöyle bile diyebilirdi nazik adam. Falan filancacı bir deniz kaptanı. Yani illa doğru isim vermesine bile gerek yok. Yani yüzsüz adamların bilgi konusunda ne kadar açgözlü oldukları düşünüldüğünde Arya'ya bilmene gerek yok. Önemsiz minimalinde baştan savma hareketler yapmazlardı herhalde. Hani başka biri olsa bir şey söylerdi. Ama eğer bu isim Arya'nın çok iyi bildiği Tennessee Terris olsaydı Arya'nın kafası karışırdı. Çünkü bu adam onu buraya getiren kişi. Gerçekçi olursa Arya kendisine iyilik yapan duygusal bağ kurduğu insanlara karşı oldukça verici olabildiği gibi sahiplenme hızı da biraz ürkütücü olabilir. Olayı bir anda kişisel intikama çevirirdi. Bu adam benim kankama yamuk yaptı diye tepkili olurdu. Bu tür bir yaklaşımda yüz adamların isteyeceği bir şey değil. Şimdi kuramın bir diğer çarpıcı kısmına geldik. Biliyorsunuz yüz adamlar bedelsiz iş yapmıyor. Sizden ya altınızı alır ya da kendinizi veya hizmet için sunduğunuz birini, örneğin küçük kız olarak tanıdığımız kişi babası tarafından veriliyor hizmet bedeli olarak. Ama diyelim kaptan sigortacı yüzünden zarara uğradı ve parasal olarak doğal olarak sıkışık. O zaman bedel ne olabilir? Neticede yüz adamların ucuza hizmet sunmaz. Ya küçük bir hazine talep eder en ucuz kişi için bile ya da ömür boyu hizmetini isterler. Veya sizin yerinize ailenizden biri de olabilir. Tabii ben genel anlamda buradaki asıl meselenin yüzsüz adamların ihtiyacı olan şeyi onları vermekle ilgili diye düşünüyorum. Yani adamların tarif listesi yok duvarlarına astıkları. Her şeyi isteyebilirler kuramsal olarak. Kısacası yüzsüz adamları memnun edecekleri bir şey sunabilmeniz gerekiyor. Ve burada akla şu geliyor. Kaptanın Braavos'a getirdiği şey aslında çok değerli bir teslimat. Arya Stark. Kaptan demir parayı ona veren bir çocuğu güvenle getiriyor. Yüz adamların sağda solda tarikatlarına katılacak adam aradıklarında onlara bu şekilde sırlarını Jaqen gibi ortaya koyup saldıklarını zaten sanmıyorum. Arya yüz adamlar için kesinlikle özel biri. Yani aslında kısaca arkadaşım diyor ki belki de suikastın bedeli Arya'nın güvenli teslimiydi. Bu doğruysa Arya farkında olmadan kendisini kurtaran adamın da intikamını alıyor. Bu gayet mümkün çünkü ne dedim? Temelde yüz adamları memnun edecek bir şey sunmanız gerekiyor ödeme olarak. Haliyle Arya Stark'ın güvenli şekilde teslim edilmesi gayet önemli bir hizmet yüzsüz adamların gözünden. Çünkü sıradan bir kız değil. Özellikle de buz şampiyonu kurumunda haklıysa. Neticede kurama genel olarak baktığımızda tam da Martin'in seveceği türden bir şey bütün bunlar. Peki sizlere soru. Eğer bu kuram doğruysa ki bence öyle, yüz adamların Arya ile bağlantısı çok daha erken ve çok daha planlı olduğuna dair de bir deli niteliği taşımıyor mu? Yorumlara yazın. Sizce bu kaptan gerçekten Tennessee mu yoksa Braavos'tan bambaşka biri mi? Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.